En yakın arkadaşları gitti. En sevdiği teknik direktörü gitti. Lig şampiyonluğu son maçta gitti. Şampiyonlar Ligi avuçlarından gitti. Bir tek o kaldı. Marco Reus evini asla terk etmedi. Es wird schon ein bisschen eng. Und so, du kommst nicht ran, Alter. Yarının Dünyası Paribu sunar. Aslında onu Dennis Reus olarak tanıyacaktık. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 1988 Avrupa Şampiyonu sırasında Manuela Reus hamileydi. Eşi Thomas'la doğacak çocukların adını Dennis koymaya karar verdiler. Ta ki turnuvadaki final maçında Van Basten'in Sovyetlere attığı tarihe geçen voley golüne kadar. Thomas, Van Basten'in adını oğluna vermeye kararlıydı. İsmi Marco olacak dedi. Ve Marco Reus kahramanı olacağı şehir Dortmund'da hayata gözlerini açtı. Çok kolay bir çocuk olmadı ailesi için. Hele de ablaları Joanne ve Melanie için. Ne bulsa futbol topuna çeviriyordu. Evdeki elmalar, mandalinalar, ablasının okul malzemeleri. Ailesi de daha okula bile başlamadan onu 4 yaşında SV Dortmund isimli yerel kulübe yazdırdı. Oysa futbolu bir kadın, ilk antrenörü Andrea Schürmann öğretti. Çok hızlı olduğu için doğrudan kendisinden 2 yaş büyüklerle oynamaya başladı. İlk maçında Köln'in 7 yaş takımına karşı sonradan oyuna girip gol attığında sarışın ufaklık hocası Schürmann'ı etkilemeye başladı. 2 hayali vardı. Pilot olup göklere uçmak ya da tuttuğu takım Dortmund'la hayallerine kanatlanmak. 7 yaşında Dortmund Akademisi'ne katıldı. Saç tarzından dolayı ona Aşık Hakan olarak tanıdığımız Woody lakabı takıldı. Oysa 22 yaşında açtığı Twitter'da Woodinho ismini kullandı. Hayallerinin renkleri sırtında bir Rosicki hayranı olarak A takım forması giymeyi beklerken ona 17 yaşına geldiğinde hiç beklemediği bir haber verildi. Marco, Dortmund'da oynayamayacak kadar cılız ve güçsüzsün. Altyapı ve Geliştirme Departmanı'nın hazırladığı raporda Reus, profesyonel olamadan 10 yıl formasını giydiği yuvasına veda etti. Daha sonra tesislerden eşyalarını topladığı an için kariyerimin en acı verici anlarından biriydi dedi. Tepesinde sandığı merdivenin en alt basamaklarından yeniden başlaması gerekiyordu. Rot-Weiss Ahlen'in 19 yaş altı takımına gitti. Bir sonraki yıl 3. Lig'deki Ahlen A takımıyla maçları çıktı. Ahlen de yükseldi, Marco da. Mönchengladbach Sportif Direktörü Max Eberl, 27 maça çıkıp 4 gol atan bu genci kadroda görmek istiyordu. Yönetim kurulu üyesi Hans Meyer bu transferin bir risk olduğunu söylese bile Eberl ısrar etti. Borussia Mönchengladbach o zamanlar için kolay gözden çıkarabileceği bir rakam olmayan 1 milyon euroya 20 yaşındaki Reus'u kadrosuna kattı. 2009-2010 sezonu Bundesliga 4. hafta maçı. Gladbach, Borussia Park'ta Mainz'ı ağırlıyor. 76'da Karim Matmur'un yerine oyuna giren Reus, 8 dakika sonra 50 metre top sürerek yeni takımındaki ilk golünü attı. Eberl haklıydı. Marco üzerinde ısrar edilmesi gereken bir çocuktu. İlk 2 sezonda 20 gol attıktan sonra 3. yılında 23 yaşında ilk aşkına dönüşünü kapısını açan Reus'a dönüştü. Almanya'da yılın futbolcusu seçildi. 37 maçı 21 gol 14 asistle tamamladıktan sonra Bundesliga'da Dortmund'u şampiyon yapan Jürgen Klopp'tan bir telefon aldı. Marco, evini özledin mi? Cılısın diye gönderilen çocuk 5 yıl Ahlen'le alt takım ve alt lig kokusu soludu. 3 yıl Gladbach'la Bundesliga'nın elit hücumcuları sınıfına katıldı. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için 17 milyon euro bonservis ödendi. ...9 gol, 16 asisti yetmedi. Şampiyonlar Ligi'nde finali, Bundesliga'da şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptırdı. Kariyerinin kalan döneminde makus talih olacak elveda serüveni başladı. Gidenlerin ilki yakın arkadaşı Mario Götze'ydi. Zorg.
geht gar nicht. Bro, das ist nah. Was schlaberst du, Ovo? Fake. Muss fake sein. Hamburg. Waldhof Mannheim. Nein, klar, haben die Bundesliga gespielt. Waldhof Mannheim. Gib mir die Trophäe. Du hast die Trophäe. Gemiyi terk edip en büyük rakipleri Bayern Münih formasını sırtına geçirdi. Aubameyang, Mkhitaryan gibi taze kanlarla başladılar Royce'la ikinci sezona. Marco 23 gol 22 asist kaydetti. Yine olmadı. Sonuç Bayern 1, Dortmund 2. Masadan dostlar eksilmeye devam etti. Bu kez hücumdaki bir numaralı partneri, bir başka dostu Lewandowski bonservis ücreti ödenmeden Bayern'e gitti. Ve sıra geminin kaptanı Klopp'e geldi. 7. ligde tamamlanacak sezon, Jürgen'in de Dortmund'a vedası oldu. Bin ich auf Toilette gegangen, da kam Jürgen hinterher und dann standen wir quasi nebeneinander und er sagte, jetzt unterschreib den scheiß Vertrag. O yıl Royce'un vücudu hiç olmadığı kadar yıprandı. Ayak bileğindeki yırtık, kas problemleri, kemik ödemi derken 24 maçı, en önemlisi de Almanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlanacak Dünya Kupası'nı kaçırdı. Vücudu hiçbir zaman eskisi gibi sağlıklı olmayabilirdi ama Royce bedenini ve oyununu geliştirerek eğitti. 23 gol atıp ikincilikle tamamlanan bir sezon daha eski dostları Götze ve Lewandowski'nin Bayern formalı şampiyonluk kutlamalarını izleyerek geçirdi. Kaptan Hummels Bayern'e, İlkay City'ye, Mkhitaryan United'a gitti. Marco'ya da transfer teklifleri geldi. Hem de oynamak isteyebileceği tüm takımlardan. Götze, Lewa ve Hummels'i kadrosuna katan Bayern Münih, bir pirana gibi Royce'un kapısını aşındırıyordu. Dortmund sonrası Liverpool'a giden Jürgen Klopp onu ısrarla yeni adresine çağırdı. Messi, Neymar, Suarez'li Barcelona'dan resmi teklif geldi. 2 yıl önce Bayern'i çalıştırırken çıplak gözle Marco'ya da rakip olan Guardiola, De Bruyne'den bir yıl sonra Royce'u da City oyuncusu yapabilmek için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Real Madrid ve Paris Saint-Germain kazandığından çok daha fazla maaş önerdi. Arsenal, Manchester United, Juventus. Saydıklarımız resmi tekliflerden sadece bazıları. Bazen ciddi düşünde ayrılığı. İşlerin yolunda gitmediği, planlarının yönetimle örtüşmediği anlar hiç de az değildi. Bu noktada bir karar vermeliydi. Kameraların karşısına geçip, "Bana ne yapacağımı soruyorsunuz." Cevabım evim. Ait olduğum yer. Evim Dortmund dedi. Ich bin, wie alle wissen, hier geboren. Es war immer ein Traum eigentlich, dieses schwarz-gelbe Trikot auch. Klar, wenn du es einfach haben möchtest, in Anführungsstrichen, dann wechselst du halt, keine Ahnung, zu Bayern München, Manchester City oder Barca oder Real Madrid, ganz klar. Aber ich war immer derjenige, der gerne die schwierige Herausforderung auch gesucht hat und gerne auch wählt, einfach weil es... Tuchel ve Peter Bosz dönemleri Royce'un sahalardan en çok uzak kaldığı günlere denk geldi. Çok kısıtlı dakikalar forma şansı bulduğu ilk Tuchel sezonunu 24 maçta 13 gol 8 asistle tamamladı. Ligde artık sadece Bayern değil, Leipzig'in de gerisindelerdi. Takım tekrar ayağa kalkıp şampiyonluk adayı olacakken vedalar takıyordu çelmesini. 135 milyon euroya Ousmane Dembele, Ginter, Sven Bender, aynı günlerde Aubameyang Dortmund'a veda etti. Are you ready? So bro, herzlichen Glückwunsch. Today, 3 goals. How you feel today? I feel really good because you score also 2 goals. I'm really happy because we won, and yeah, I bet yesterday with my brother. You can ask him, and I say yesterday I will score 3 times. Okay, how many goals do you have? Now 13 in the Bundesliga and 20 in all competitions. All competitions, 20. Ah, okay. Hat er gesagt, so ja komm, lass Batman und Robin machen. Ich so geil, hast du Masken? Hat er gesagt, Bruder, ich habe so viele Masken zu Hause. Mach dir keine Sorgen. ...28 yaşına gelen Royce bu kez hayatının en büyük sakatlığını, çapraz bağ yırtılmasını yaşadı. Takımda elinden geldiğince Sancho gibi genç yeteneklere mentörlük yapıyordu. Dortmund 2'den 3'e düştüğü gibi bu kez 4. sıraya geriledi. Royce sahalardan sarı duvar zirveden uzaklaştı. Bu da yılın 251 gününü iyileşmeye çalışarak geçirdi. Bir Dünya Kupası daha kaçırdı. People will tell you you don't fit in.
People will tell you you can't do it anymore. People will tell you you're not meant to be here. People will tell you your story is told. People will tell you you're out of your league. And yet somehow, after all they say, where we are now. İyileşince eskisinden de güçlü döndü. Yeni ortaklarından Pulisic'e veda ettiği sezonda yine Bayern'e kafa tuttu. 21 gol, 13 asistle takımını sırtladı. Son haftalara lider olarak girseler de rakiplerine 5-0 yenilince 2 puanla şampiyonluğu kaçırdılar. Gelenler hızla gidenlere dönüştü Dortmund'da. Sancho da gitti, Haaland da. Royce her ümitle başladığı sezonda kendisini geminin dümeninde yalnız buldu. O kariyerinin en olgun dönemindeyken, Dortmund'la da sözleşmesi bitmişken, bu kez veda vaktinin geldiğini de hissetmişken Dortmund'a tutunacak bir parça buldu. Kızı. 3 sezon önce sözleşmesi bittiğinde eşine ve kızına yurt dışına taşınmak isteyip istemediklerini sordu. Her sabah kreşe giderken babasına dönüp "Yaşa Dortmund" diyen kızı yine aynı cevabı verdi. Yine kaldı Marco yuvasında. Ama içinde bir ukde ile kaldı. Keşke dostlarım da burada kalsaydı. Birlikte neler kazanabileceğimiz konusunda onları ikna edebilmeyi çok isterdim dedi. Royce, Hummels, Bellingham, Sancho, Haaland, Aubameyang, Lewandowski, Pulisic, Mkhitaryan hiçbir zaman bir arada oynamadı. Zaten bazı vedalar olmasa yerine yeni gelenler de olmazdı ama Royce da Dortmund'un bir basamak değil, ana hedef olmasını istiyordu. Yeni nesil Dortmund'da yola çıktı bir kez daha. Futbolun şehrinin ona bir şampiyonluk borcu vardı. Son hafta maça sahalarında ve lider çıktılar. İddiası olmayan Mainz'dan 24 dakikada 2 gol yediler. Kilit bir türlü açılmadı. Skor 2-2'de kaldı. Bayern Münih aynı puanla ipi göğüsledi. Royce'un şehriyle, aşkıyla, sevdasıyla, sarı duvarıyla şampiyonluk yaşama hayali yeşil çimlerin arasından kayıp gitti. Programımızı Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. 2017 yılından bu yana kullanıcılarına hizmet veren Paribu, Türkiye'de taraftar tokenlarını listeleyen ilk platform olma özelliğine sahip. Paribu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la işbirliği yaparak ilk olarak Galatasaray Fan Token'ı listeledi. 2020'de Fenerbahçe token'ı, 2023'te ise Beşiktaş token'ı üretti. Taraftar token listelemenin yanı sıra üreten bir teknoloji şirketi olan 7 milyon kullanıcısına hızlı, kolay ve güvenli işlem deneyimi sunan Paribu'ya üye olup, listelenen 27 taraftar token'dan dilediğinize sahip olabilir, 150'den fazla kripto parayla işlem yapabilirsiniz. Du Scheiße, Alter. 34 yaşında başladı son sezonuna. Yüzünde ince gülümsemesini, kırışıklıklar, sivri sarı saçlarını, kısa tıraşı devraldı. Oh mein Gott. Vücuduna hiç olmadığı kadar iyi baktı, hiç sakatlanmadı. Sözleşmesinin son yılındaydı ve vedası bir kupayla olmalıydı. Bellingham erkenden veda etti Dortmund'a. Ligde de işler yolunda gitmiyordu, yarıştan erken koptular. Son Dortmund maçına Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. Yine olmadı. Royce Dortmund'da 1224 dakikada bir, yani 13 maçta bir sakatlık yaşadı. Bundesliga'nın, Şampiyonlar Ligi'nin kıyısından döndü. Dünya Kupası'nı 3 kez en formda olduğu dönemlerde kaçırdı. Marco 35 yaşında çok sevdiği Dortmund'a kaçan onca şampiyonluk, turnuva ve kazandığı yüz binlerce kalple veda etti. Ja, der Club und ich sind zu dem Entschluss gekommen, den Vertrag nicht zu verlängern. Mit dem Gefühl, alles hier erlebt zu haben, Dortmund'daki misyonunu en iyi şekilde Jürgen Klopp özetledi. Royce'un mirası kazandığı kupalar değil, sadakatiydi.
habe ich jetzt nicht gedacht, dass es so viele Sachen gibt, aber Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.